Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer Kılınç. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün iki aracımız var. Bir tanesi Citroen C3. O aracımız 2020 model 205 bin lira bir fiyata sahip. Yine Clio Touch Xtronic bir aracımız var. Bu aracımız da 2020 model 185 bin lira fiyata sahip. Bu iki aracın kıyaslamasını yapacağız. Bu iki araç arasında 20 bin lira fark olur mu? Buna siz karar vereceksiniz. Bununla ilgili videomuzu ve görselimizi izlemek üzere şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Aracın teknik özelliklerinden başlıyorum arkadaşlar. Citroen'imiz 1.2 Forte benzinli 110 beygir EAT6 otomatik bir şanzımana sahip. 3 silindir tam otomatik. Clio Touch'ımız ise 1.0 CVT şanzımana sahip 100 beygir turbo beslemeli 3 silindir, o da 6 ileri. Uzunlukta gerçekten Clio beni şaşırttı. 4050 uzunluğu var. 3996 Citroen C3'ümüz. Genişlikte yine şaşırdım. 1749 Citroen C3, 1798 yine Clio biraz daha geniş. Yükseklikte tabii ki göründüğü üzere 1490 Citroen C3, 1440 ise Clio'muz. Clio'muz biraz daha sportif görünümlü. Dingil mesafesinde yine Clio önde gidiyor. Bagaj hacmi yine şaşırtıcı. 300 litre bagaj hacmine Citroen C3, 391 litre bagaj hacmine de Clio Touch'ımız sahip. Aracın beygir farkından dolayı da 0-100 kilometreye yine Citroen C3 biraz daha hızlı ulaşıyor. 10 saniye ile 11,5 saniye ile de Clio Touch'ımız. Şimdi aracın görselini ve iç tasarımlarını inceleyelim. Arkadaşlar şimdi C3 aracımıza ön kısmına baktığımızda bu araç çift renk olduğu için biraz daha görsel olarak güzel duruyor ama önde bir sis farı var. Gördüğünüz gibi yine yukarıda ledler var. Krom ledlerle amblemle birlikte birleşince güzel bir görüntü vermiş. Öndeki kullanılan plastiğin kalitesi normal sayılır. Çok parlak piyano bilek değil. Piyano bilek olsa güzel olurdu. Sis farlarının etrafındaki gibi. Clio aracımızın ön kısmında gördüğünüz gibi sis farı yok. Bunu sis farını parayla alıyorsunuz. Sis farının olduğu yere de bir hava kanalı yapılmış. Orada güzel bir görüntü sağlamış. Yine Renault Lami'de farlarla birlikte krom ince bir kromla desteklenerek güzel bir görüntü verilmeye sağlamış. Ön panjurdaki kalite de yine C3'teki ile aynı. Lastik ebatlarına geldiğimizde C3 205/55/16 lastik ebatına sahip. Yine çelik jant değil bir kapakla desteklenmiş. Clio'nun lastik ebatları ise 195/55/16. C3'ün gördüğünüz gibi lastik üzerinde siyah dodikleri ve kapı üzerinde bir dodiği var. Gördüğünüz gibi bu biraz işte dediğim gibi yani araca küt yapılı olduğu için arazi taşıtıymış gibi, SUV niteliği taşıyormuş gibi bir görüntü sağlamış. Clio'da da yine spor bir görünüm olması için kapı eşiğinin alt kısmına da Clio yazısı yazılarak kromla desteklenmiş. Çok güzel bir görüntü vermiş. Ayna kapakları Clio'nun kendi renginden. Sinyal lambaları yine aynanın üzerinde. C3'e geldiğimizde de yine ayna kapakları kırmızı renkte çift renk olduğu için ve de sinyal lambası yine ayna kapağının üzerinde. C3'e arka kısımdan baktığımızda ortada bir Citroen yazısı ve C3 yazısı görünüyor. Arkada park sensörümüz var gördüğünüz gibi. Yani görsel olarak şöyle baktığımızda yine dediğim gibi SUV niteliğini taşıyor. Güzel bir görüntü sağlamış. Clio'nun da gördüğünüz gibi park sensörleri var arkadaşlar. Onun da yine tampon üzerinde kendi renginden olmak üzere ve de kromla desteklenerek tampon altı siyah birbirinden ayrılarak güzel bir görüntü vermiş. Kapı ikisinde de bagaj açma tuşları hemen alt kısımda gizli olarak gözüküyor. Clio'da gördüğünüz gibi cam üzerinde bir spoiler ve yanında da piyano bilekle desteklenmiş. Güzel bir görüntü sağlanmış. Antenimiz büyük ama görüntüsü güzel. C3'te spoiler yok gördüğünüz gibi. Antenimiz de ince, spor bir görüntüye sahip değil fakat tavan çift renk ve şekilli bir tavana sahip. Clio'nun tavanı da gördüğünüz gibi normal düz bir zemine sahip. Clio'nun direksiyonu deri, 3 kollu. Üzerinde de hız sabitleyicinin tuşlarıyla multimedya sisteminin tuşları bulunmakta. Ortada bir Renault amblemimiz ve kornamız da yine direksiyonun orta kısmında bulunuyor. Yine C3'ün direksiyonu da deri direksiyon. O da 3 kollu bir direksiyondan oluşuyor. Ortada Citroen amblemi ve kornası bulunuyor.
Multimedya sisteminin tuşları yine direksiyon üzerinde, fakat Renault'da bulunan hız sabitleyici tuşları bunun hemen gördüğünüz gibi sol kısmında bulunuyor. Direksiyonun üzerinde değil. Evet arkadaşlar, gösterge paneline geldiğimizde gördüğünüz gibi gösterge paneli bizi karşılıyor. Gösterge paneli 5 parçadan oluşuyor ve ortasında da küçük de olsa bir yol bilgisayarımız bulunmakta. Aracın yol bilgisayarını buradan yakıt durumunu işte 100 kilometrede ya da ortalama yakıt ne kadar yaktığını görebiliyoruz. Clio'nun gösterge paneline geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi Clio da bizi selamlıyor, karşılıyor. Clio'da iki parçadan oluşuyor ama parçaların içinde yine aracın hararet göstergesi ve yakıt göstergesi görünüyor. Ortada dik uzun bir yol bilgisayarımız var. Yol bilgisayarımız biraz Citroen'e göre farklı, daha görsel olarak güzel ve kullanışlı. Yine yarı hayalet gibi duruyor gösterge panelimiz. Bunun için bence Clio'nun gösterge paneli daha hoş ve daha güzel. Arkadaşlar, Clio'nun multimedya sistemi biraz sanki emanet gibi duruyor. Çok hoşuma gitmedi ve de kullanması benim çok zor. Akıllı telefon yansıtma, radyo, müzik, telefon, uygulamalar, bilgi, ayarlar tuşları var. Lastik basıncını ayarlayabiliyoruz. Sistemsel olarak da geldiğimizde yazılım, lisans ve fabrika ayarları. Ben bunu kullanırken biraz zorlanıyorum. Hatta kapatırken bile zorlanıyorum. Hemen alt kısmında aracın Eco tuşu ve Start Stop tuşu var. Start Stop tuşu taçlarda sonradan serviste açtırılıyor. Şu anda kapalı gözüküyor. Hemen alt kısmında da klima tuşlarımız bulunmakta. Neden bu klima tuşlarını gösteriyorum? Citroen C3'te klima tuşları multimedya sisteminin üzerinde olduğu için arkadaşlar. Clio'nun bu görselini çok beğenmedim. Şimdi C3'e bakalım. C3'ün multimedya sistemi biraz daha güzel. Piyano bilekle desteklenerek araca daha güzel görsel bir görüntü vermiş. Gördüğünüz gibi araç dijital klimalı, klima tuşları da yine aracın multimedya sisteminin üzerinde. Buradan ayarlıyorsunuz. Buraya bastığımızda yine radyo müzik sistemini, buraya bastığımızda da resim yönetimi diyor. Buradan aracın işte stop and start, park yardımı, düşük hava algılama, tekerlek patinaj gibi birçok özelliğini de buradan ayarlayabiliyoruz. Android Auto Mirroring ve Bluetooth telefonla bağlantı özellikleri var. Bence biraz daha kullanışlı Citroen C3'ün multimedya sistemi diyebilirim. Hemen alt kısmında da yine diğer araçta bulunduğu gibi aracın kilitleme tuşları, işte dörtlü flaşör. Citroen C3'ün vites topuzuna geldiğimizde biraz Clio'ya göre bana zor kullanılıyor gibi gözüküyor. Burada vitesi hangi şekilde geldiğini burada gösteriyor. Park, R geri, N boş, D ileri ve yine manuel olarak da aracın videsini atabiliyoruz. Hemen burada da bir saklama gözümüz var. Telefonumuzu buraya kullanabiliriz. Bunu atarken biraz bana Clio'ya göre biraz zor geliyor. Kullanışı biraz zor. Vites topuzu biraz daha güzel olabilirdi. Aracın gördüğünüz gibi bütün aksamları sert plastikten oluşmuş, ön kısımları. Yine burada piyano bilekle desteklenerek hava kanalları da krom görünümü verilerek hoş bir görüntü sağlanmaya çalışmış. Clio'nun ön konsoluna geldiğimizde gördüğünüz gibi sert plastikten oluşmuş ama buradaki yapı biraz daha yumuşak, yumuşak deriden oluşmuş. Biraz güzel gözüküyor. Yine hava kanallarının böyle kendiliğinden bir bütün sağlaması da hoş gözüküyor ama benim dediğim gibi şu multimedya sistemi bu aracın bu görüntüsünü bozmuş. Çok hoş olmamış diyebilirim. Vites topuzuna geldiğimizde gördüğünüz gibi vites topuzu biraz Citroen'e göre daha basit. Çünkü hepsi aynı sırada. Diğerinde sağ sol olduğu yerde oynatıyorsunuz. Yine burada da gördüğünüz gibi sert plastikler kullanılmış. Aracın görsel olarak görüntüsü bu. Kapı kollarına geldiğimizde Clio'da yine plastikten oluşuyor ama şu gördüğünüz kısım yumuşak, yine tutamak olarak yumuşak. Yine buradaki aracın aynaları ve arka camların otomatiği de burada kullanılmış. Krom renk verilerek, desen verilerek desteklenmiş, güzel bir görüntü sağlanmış. Citroen'in kapı koluna geldiğimizde yine burada piyano bilek kullanılmış fakat burada
Ayna kumanda tuşları yok. Burada sadece camların tuşları var. Bu gerçekten güzel. Eski pick-up'ların açma kapama yani kapaklarını açma kapama kolları vardı. Aynı onun gibi yapılmış. Değişik bir yapıya sahip. Dediğim gibi araç cross SUV niteliği taşıdığı için bu şekilde olmuş. Yine hoparlörün saklanma şekli de güzel olmuş. Aynanın tuşlarının burada kullanılması aracın aynasını ayarlarken çok zorlanıyorsunuz. Citroen burada aynanın tuşlarını buraya koyarak bence Clio'ya göre eksi duruma geçmiş, fakat aynalarının katlanır olması yine Clio'ya göre kendini yine affettirip bir artıya geçmiş olabilir diyebilirim. Clio'nun koltuklarına gelince arkadaşlar, spor bir görüntüsü var. Sizi yandan destekleyecek şekilde yapılmış. Yine kafalık da öne doğru eğilerek sizin yaslandığınızda boynunuzu destekliyor. Bu haliyle benim hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi el frenimiz de ortada duruyor. Çok hoş olmamış. Citroen'in koltukları da spor bir görünüme sahip. Dikişlerle güzel bir görüntü sağlanmaya çalışmış. Fakat biraz geniş duruyor ama yandan destekleri çok dar. Yani iyi bir destek sağlayacağını zannetmiyorum. Kafalıklar da gördüğünüz gibi standart kafalıklara sahip. Yine el freni bunda da gördüğünüz gibi çok hoş durmuyor. Ortada duruyor. C3'ün diz mesafesi 1.71 boyunda bir kişi için normal. Şaft yüksekliğine bakarsak da biraz bir şaft yüksekliği var. Ortada oturan kişi için sorun çıkarabilir. Clio'nun diz mesafesi de Citroen C3'ün diz mesafesiyle aynı. Ortadaki şaft yüksekliği de hemen hemen de aynı. Citroen biraz daha geniş ve ferah duruyor. Arkada oturan kişi için Clio biraz size basık olduğu için yani biraz sıkıcı duruyor. 3 kişi otururken de zorlanırsınız diye düşünüyorum. Clio'nun tavan yüksekliği arkadaşlar 1.71 boyundayım. 1.71 boyunda benim için normal. Kafalık da yaslandığınızda sizi yaslıyor. Rahat bir oturuş şekli var. Citroen'e geldiğimizde yine tavan mesafesi biraz daha Clio'ya göre yüksek. Gördüğünüz gibi burada oturduğumda daha bir ferah alanda olduğumu siz de hissetmişsinizdir. Yerden hem yüksek gibi duruyorsunuz hem de yani aydınlık olarak aracın içi daha aydınlık gözüküyor. Evet arkadaşlar, arkadan öne doğru baktığımızda Citroen'in şöyle bir görüntüsü var. Direksiyon, işte kapı kollarından tutun her tarafı görsel olarak görebiliyorsunuz. Yani görüntü olarak, görsel olarak bence güzel duruyor Citroen. Sizce nasıl duruyor? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi Clio'nun görseline bakalım. Clio'ya da baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi gösterge paneli gerçekten çok hoş. Direksiyon kısmı çok hoş. Ön konsol multimedya sistemi benim çok hoşuma gitmedi. Ama ne dersiniz, bir tanesi aracın 185 bin lira, bir tanesi 205 bin lira, 20 bin lira fark var. 20 bin lira fark için buna değer mi? Yorumlarda sizden bekliyorum. Arkadaşlar Clio'nun motor kısmı gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir demir çubukla motor kaputumuz tutuluyor. Keşke bu amortisör olsaydı çok harika olurdu. Motor kaputunun da bir koruyucusu var. Bu aracımız 1.0 bir motora sahip Touch aracımız. Citroen C3'ümüz 1.2 tek ProTech motora sahip. Yine onun motor kısmı da görsel olarak bu şekilde bir demir çubukla tutuluyor ve yine de bunun da bir koruyucusu var motor kaputunun üzerinde. Arkadaşlar bagaj hacmine gelelim. Bagaj hacmi yani görsel olarak sanki Citroen C3'ünki fazla gibi gözüküyor ama 300 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Clio sanki küçük gibi dursa da 391 litre bagaj hacmiyle yine Citroen C3'ten daha bagaj hacminde iddialı gözüküyor. Bagaj hacmi gerçekten bu küçük arabalarda, yani kısa arabalarda, hatchback arabalarda bence çok önemlidir diyorum. Evet arkadaşlar, Citroen çift renk ve kaslı yapısıyla bir SUV görüntüsü verse de yine Clio gördüğünüz gibi spor görünümüyle gençlerin daha çok dikkatini çekeceğini ve 20 bin lira fiyat farkının da önemsenmeyeceğini zannediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızda bunları belirtirseniz çok memnun olurum. Aracı size görsel olarak tanıtmaya çalıştım. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Hangi aracın kıyaslamasını yapmak istiyorsanız elimizden geldiğince o araçların da kıyaslamasını yapabiliriz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.